Bu kenara da 14 tane dolgumu hazırladım. Zaten eşit gelir arkadaşlar işaretimiz. Çünkü aynı yerlere koyduk. Şimdi buradan geri dönerken diğer tarafa eklemesini yapacağız. 2 zincir çektim. Şu hırkayı düzelteyim. Şimdi karşı taraftaki bakın 3 zincirle geri dönmüştük. Şuradaki zincirin direkt boşluğuna da girebiliriz. Burası koltuk altı. İlmeği çektim. Bir zincirle kilitledim. Şimdi yandaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum ve karşılığındaki boşluğa ekliyorum. Bir zincirle kilitledim. Şimdi son boşluğa yaptım ve karşı taraftaki de boşluğa ekliyorum. İlk yaptığımız trabzanın tepe noktasına giriyorum. Ve diğer taraftaki trabzana ekliyorum ve yan parçaları da eklemiş olduk. Şimdi ben diğer tarafı da ekledim. Şöyle göstereceğim. Pardon arkadaşlar, burası tersi. Şöyle düzgün bir çevireyim. Evet, bakın her iki tarafı da şöyle araya parça yaparak ekledik. Şurası da kol altımız oldu. Şimdi bu eklediğimiz, benim ikisinde de ipim bağlı. Şunun bir tanesini keseyim. Fark etmez arkadaşlar. İster o son eklediğinizden devam edin, İsterseniz buradakinden devam edin. Şimdi hırkamızın ön yüzü. Şuradan kaldığım yerden devam ediyorum ki hırkayı dönerek etrafını yapacağım. Eklediğimiz yerde tam şu dikiş yerine denk gelsin. İki zincir çektim. Bunun hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Şöyle bir trabzan daha yaptım, birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum arada. Bir tane boşluğa trabzan yapıyorum. Birinciyi çektim, ikinciyi çekmiyorum. Tekrar tığıma doladım. Şuradaki dolgunun şu kenardaki boşluğuna giriyorum. Bir kere çektim. Şimdi hepsini beraber çekiyorum. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. Bir kere çekiyorum. Tığa doladım. Şimdi şuradaki boşluğun içine giriyorum. Bir kere çektim. Daha sonra üçünü birden çekiyorum.
Şimdi bir tane şimdi artık orası yan tarafta arkadaşlar. Şu dolgu olan kısma geldik. Şimdi bir tane boşluğa yapıyorum. Tığıma doladım. Alttaki 3 trabzanın ilk boşluğun tepesine yaptım. Bir kere çekiyorum. Daha sonra üçünü birden. Bir zincir. Bir tane trabzanın tepesine yarım trabzan yapıyorum. İkincisini çekmiyorum. Daha sonra boşluğun içine bir kere çekiyorum. 3 ilmeği birlikte. Aralarda bir zincir. Şimdi tekrar bir ikili fıstık yapıyoruz aslında. Bir kere çektim. Yandaki tepe noktasına battım. Bir kere çektim. Üçünü birlikte topluyorum. Ve arada bir zincir. Şimdi bir tane trabzanın tepesine bir tane boşluğa. Üçünü birlikte çekiyorum. Aralarda birer zincir. Bir tane boşluğa. Bir tane trabzanın tepesine. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Bir zincir. Sırada tepe noktası varsa önce tepe noktasına sonra boşluğa. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın önce boşluğumuz var. Oraya bir tane yapıyorum. Daha sonra trabzanın tepesine. Ve arada bir zincir. Şimdi köşe noktasına kadar bu şekilde devam edelim. Eğer burada eliniz çok gevşek ise mesela tığınızı 3,5 ile yapıyorum ben ama 3 numarayla da yapabilirsiniz etrafını. Şimdi şu köşe noktasına gelelim, orayı da göstereyim. Şimdi köşe noktasına geldik. Bakın buraya bir tane yapıyorum. Bir tane buradaki tepeye yapıyorum. İkisini beraber çektim. Bir zincir. Şimdi bir tane tepe noktasına bir tane boşluğa birleştiriyorum ve bir zincir. Şimdi bu köşeyi dönebilmek için bu araya şöyle 2 tane boşluğa yapıp birlikte çekiyorum. Bir zincir çekip yani şu köşe noktasına ekstradan bir tane fıstık yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bakın tam yarım motifin yani şurası ön V kısmın başladığı nokta. Burası da aynı köşe noktası gibi bir tane fazladan fıstık yapacağım. Şimdi bakın şu ekleme yerimiz. Hemen şu ilk dibine bir tane daha yaptım. İkisini beraber çektim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tepe noktasına yaptım. Yanındakine yapıyorum. Üçünü birlikte çektim. Bir zincir. Yine burada aynı noktanın içine girerek ve bir tane de boşluğa girerek fıstığımı yaptım. Yani şu arada ekstra sadece V noktasında bir de köşede aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Eğer mesela yani bu illa böyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Baktınız balonluk oldu bir tane atlayabilirsiniz. Veya çok germe yapıyor aralara fazladan birer tane yaparak
Böyle hırkamızın bütün etrafını tamamlayacağız. Ama şimdi ben böyle devam edeyim. Şu arka noktaya geçişi göstereceğim arkadaşlar. Tam şurada bir sivriliğimiz var. Orada bir geçişi göstereceğim. Diğer tarafların hepsi aynı şekilde devam ediyor. Şimdi şu omuz birleştirme noktasına kadar, şurası köşe noktamız. Bir tane yine dolgunun tepesine bir tane boşluğa yaptım fıstığımı ve bir zincir çektim. Şimdi bir tane yine boşluğa yapıyorum. Şu araya yapmıyorum. Karşı taraftaki dolgunun içine geçtim ve ikisini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum yine buradaki boşluğun içine ve sıradaki boşluğun içine girerek burada da bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın şimdi şurası arka parçanın şu omuza doğru yükseldiğimiz yer. Hemen buraya bir tane iğne yaptım. Şuradaki boşluğun içine yapıyorum. Birlikte çektim. Şimdi şu arada bir tane boşluğumuz var arkadaşlar. Bakın orayı nasıl yapacağız? Şuradaki boşluğa girdim. Bir tane yaptım. Şu araya, yani şunun tepesine yapmıyorum. Şuradaki boşluğa geçip bu arayı şöyle bir birleştiriyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve kaldığımız gibi devam ediyoruz. Önce boşluğa, sonra tepe noktasına ve kapatıyorum. Bir zincir. Bakın burası da arkanın şöyle enseye doğru dönüş kısmı oldu. Şimdi aynı şekilde hiçbir şey yapmadan burada da şöyle bak, şu aradaki bir tane şeyi atlayarak şu araya yuvarlaklığı verip devam ediyoruz da başladığımız noktaya kadar. Diğer köşede de aynı burada yaptığımız gibi çift yapacağız. Şurayı bir göstereyim. Görünebiliyor mu arkadaşlar? Şöyle. Dediğim gibi yani böyle kastıran yerler olursa aralarda birer tane fazladan yapabilirsiniz. Şimdi şöyle tuttuğum zaman yakamız gayet düzgün görünüyor ama dediğim gibi elden ele değişir. Yani bu ayarlamayı yaparak yine bütün etrafını dolaşıyoruz ve başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Şimdi hırkanın en son etek ucunu yapıp başladığımız yere geliyoruz. Burada da etek ucundakileri de şu dolguların aralarına girerek yaptım. Şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. Bakın şu iki tanesini bir olarak kabul edeceğiz. Şu ilk hemen zincirin tepe noktasına girdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya bir fıstık kabul edip şöyle diğer boşluğuna girip şurayı birleştirdim. Şimdi arada bir zincir,
Artık bu sıramız kolay arkadaşlar. Yerlerimiz belli olduğu için şuradaki ikili fıstıkların bir sağına bir soluna gireceğiz. Şimdi bir kere çektim. Diğer tarafına giriyorum. Bir kere daha çekip üçünü birlikte aldım. Arada yine bir zincir. Diğer tarafına giriyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Şimdi şu ikili fıstığımızın önce sağına giriyorum. Bir kere çekiyorum. Daha sonra sol tarafındaki boşluğun içine giriyorum. Bir kere çekip üçünü birlikte. Aralarda birer zincir çekiyorum. Bu sırayı da bütün etrafını aynı şekilde tamamlayacağız. Şurada bir köşe noktasında tekrar göstermek istiyorum. Şimdi tam köşe noktasına geldik. Yine burada bir tane fazladan yapalım ki yani her sıra bu orta noktaya bir tane fazladan yaparak dönüşü yapalım. Buradaki kenar kısımlarımız yani şöyle gerdirmesin. Yani şu köşeleri mutlaka diğer köşeye de bir tane fazladan yapıp artık artırmaya gerek yok diğer yerlerde. Ama dediğim gibi hani elden ele değişir, gerekiyorsa aralarda birer tane de fazla yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramızda tamamladık. Üçüncü sıraya geçerken yine şunun orta noktasına batıyorum. Şöyle birleştirdim. Bir tane buraya yaparak şöyle bir fıstık yaptım. Üçüncü sıramızda aynı şekilde devam edeceğiz. Aralarda yine birer zincirli böyle fıstıklar yapıyoruz. Üçüncü sıramızda tamamlayalım. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Yine aynı şekilde şu tepe noktasına birleştiriyorum. Şimdi son dördüncü sırayı yapacağım ama dileyen arkadaşlar bir sıra daha yapabilir. Yani şu ön mantığını ne kadar istiyorlarsa o kadar çoğaltabilirler. Şimdi son sırada tığıma doladım. Bakın bunların hepsi birer tane ikili fıstık. Aynı şekilde yapacağız ama bu başlama yerini şöyle yapıyorum. Bakın bir geriden aldım ve diğerini de alıyorum. Pardon, doladım. Aldım. Tığımdaki 2, 4, 5 ilmeği birlikte çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şurası bozuk oldu. Şimdi birleştirdikten sonra tığıma doladım. Bakın şu iki tanesi bir olduğu için geriden girdim. Tekrar tığıma doluyorum. Bunun boşluğuna girdim. Tığımdaki 5 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane zincir çektim. Yanındaki fıstığa geçiyorum. İlmeği aldım. Trabzan yapmıyorum. Tekrar doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Tığımdaki 5 tane ilmeğin hepsini birlikte çekiyorum.
Bir zincir. Alttaki fıstıklarımızın bir sağına bir de soluna aynı şekilde giriyoruz ama şöyle bir kere de çekiyoruz. Yani yarım trabzan yapmıyoruz. Bir kere girdim, tekrar doladım. Diğer tarafına giriyorum. Hepsini birlikte alıyorum. Son sıramızda böyle kısa kısa fıstıklar şeklinde yaparak tamamlayacağız. Evet, bu da son sıramız. Tamamen tamamlayalım. Başladığımız noktaya gelip birleştirip ipimizi koparacağız. Kenar bantlarımız da tamamlanmış olacak. Dördüncü sıramızın da sonuna geldik. Burada ilk yaptığımız şu boşluğun içine giriyorum. İpimi kilitledim ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve bu saklama paylarını mutlaka veriyorum ki arkaya doğru saklayacağız. Şimdi bir hırkamıza bakalım arkadaşlar. Evet, şu anda şöyle bir yelek görüntüsü şeklinde. Bakın bunu direkt şöyle bir sıra kol ağzına sık iğne gidip veya trabzan gidip yelek olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar bir düzelteyim. Şimdi düğme olarak yani şöyle oldukça minik, hatta bakın ben şöyle büyük bir düğme yani aslında küçük bir düğme almıştım. Çok da yakışacaktı ama bir deneyeceğim nasıl duracağını. Evet, gayet güzel, yani 4 ya da 5 tane şu şekilde düğmelerimizde dikince hırkamızın beden kısmı bitmiş olacak. Kol için 80 tane zincir çektim. Ben 20 tane örnek yapacağım. Dediğim gibi hırkanın arkasını başlarken de hesapladığımız gibi 20 örnekle başlayacağım. 4 ile çarpıyorum. 80 tane zinciri çektim. Şimdi zinciri düzelterek şu hemen ilk başladığımız noktaya giriyorum ve şöyle birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktanın içine giriyorum. 2 tane daha trabzan yapıp çektiğimiz zincirle 3 tane oluyor. Tığıma doladım. 1 2 3 dördüncü zincirin içine giriyorum. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. 1 2 3 dördüncü zincirin içine girdim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tığımı doluyorum. 1 2 3 dördüncü boşluğun içine giriyorum ve aynı yere 3 tane trabzanı yapıyorum.
Son trabzanlarımı da yaptım. Yirmi tane şöyle örneğimizi yine başlamış olduk. Hiç zincir çekmeden ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına giriyorum ve kilitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buranın üstü kafes olacağı için direkt yanındaki boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzanı tamamladım. Tekrar diğer boşluğa geçiyorum. Arkada yaptığımız gibi bu aradaki boşlukların içine 3'er tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bakın şurası ilk zincirle yukarı çıktığımız yer. Buradaki boşluğun içine 1 2 tane yapıyorum ve bu zincirin hemen 3 tane çekmiştik. Üst noktasına giriyorum ve şöyle kilitliyorum. Bir üst sıraya yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Zaten boşluğa denk geldi. Burada 3 tane trabzanı yaparak sıraya başlıyoruz. Yani bir sıra trabzanla başlayacak, bir sıra kafeste. Şimdi 3 tane yaptım. Diğer boşluğa geçiyorum. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldik. İlk yaptığımız trabzanın tepe noktasına giriyorum. Şöyle kilitliyorum. Sırayı tamamlamış olduk. 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp kafes, yani bu dolgun üstüne kafes olacak şekilde diğer boşluğa geçiyorum. Bundan sonra kol artırma yerlerimiz olacak arkadaşlar. Oraya kadar bu şekilde bir sıra trabzanlarla başlayacağız. Bir sırada zincirle başlayarak devam ediyoruz. Şimdi kolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra ördüm. Buradan sonra artırmaya başlayacağız arkadaşlar. Burası kol ağzı. Şimdi şu sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi buradaki boşluğun içine 1 ve bir tane daha yapıyorum. 2. 2 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 1 2. 2 trabzan daha yaptım. Daha sonra örneğime devam ediyorum. Yani burada birinci artırmamızı yapmış olduk. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Şimdi sıranın sonuna geldik. 1 2 tane yapıyorum. Buradaki zincire ekledim.
Ve burası da 3 trabzan oldu. Şimdi hem bu boşluğa yapacağız hem de tam şu artırdığımız noktaya bir tane daha yaparak 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Önce normal trabzanımı yaptım. Ve bir zincirlik çektiğimiz boşluğun içine de 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve diğer yerlere aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bu birinci artırmamız. Oraya bir işaret koyuyorum. Şimdi devam ediyorum örneğime. Şimdi şurada artırma yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Burada hemen ilk boşlukta artırmaya başlamıştık. Yine burada yaparsak bakın artırma yerimiz kolumuz uzadıkça şöyle göstereyim ben size. Bu şimdi kol boyu uzadıkça bu artırma yeriniz böyle yamularak gidecektir arkadaşlar. Onun için şu ilk artırmayı yaptığımız bakın aynı noktanın hizasını takip ediyorum ve ikinci artırmamı şuradaki boşluğa yapacağım. Yani ilk boşluğa değil ikinci boşluğa. Yani şu sırayı takip edin ki artırma yerimiz hep aynı hizada devam etsin. Şimdi buraya hemen 3 tane bir dolgu yapayım. 3 tane trabzanı yaptım. Bakın bunun hizası şuradaki boşluk. 1 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan yaptım. Ve diğer tarafları aynı şekilde bütün boşluklara 3'er tane trabzan yaparak devam ediyorum. Bu da ikinci artırmamız. Şimdi bunun üstüne yine 6 sıra öreceğiz. Tekrar artırma yapacağız. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi artırma yapacağız. Yine artırmaya işaret koyduğum yeri takip ediyorum. Şuradaki boşluğun içine yapacağım. Birleştirdim. Buradaki boşluğa 3 tane trabzanımı yapıyorum. Takip ettim. Tam ikinci boşluğa da 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bir dahaki sıra buraya ve buraya da yapınca yine bir artırma yapmış olduk. Oraya da tekrar bir işareti koyuyorum. Bu üçüncü artırmamız oldu.
Bakın artırma yerlerimiz hep aynı hizada. Şimdi kol boyumuz olana kadar böyle hep aralarda 6 sıra örüp bir sıra artırma yapacağız. 6 sıra örüp bir sıra artırma yapacağız. Dediğim gibi bakın burada artırma yerini tam kol altına getireceğim. Onun için şöyle yani şuranın tam düzgün gitmesini istiyorum. Bu yukarı çıktıkça hafiften genişleyecek kolumuz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Altı sıra arada ördüm, artırma yaptım. 6 sıra ördüm, artırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane artırmamız oldu. Yani son sıramı artırmayla bitirdim. Fakat bu artırmayı arada bir zincir değil. Burası tam kol altına eklenecek yerimiz. Buraya 3 zincir çektim ve daha sonra sıramı tamamlayıp ipimi kestim. Bak şöyle bir göstereyim. Kol altına doğru şöyle bir genişletme yaptık. Ben burada bir de ölçü vermek istiyorum. Bakın şurası tam artırdığımız nokta. Kolun yani dikiş yeri olarak kabul edeceğiz. Tam kol altına gelecek bölüm. 46 santim kol boyu oldu. Şimdi 1-2 santim 2 santim kadar da kol ağzını toplamasını yapacağız. Yani ortalama 48 santim civarında kol boyumuz oluşacak. Şimdi kolunu daha da uzun yapmak isteyenler şimdi bu araya bir sıra aynı dolgudan devam edeceğiz. Bunu bir iki sıra daha ilave edebilirler. Yani bu esnada giyip kontrol edebilirsiniz. Şimdi ilk başladığım noktaya yine giriyorum. Üç zincir çektim. Bir sıra boyunca buradaki boşlukların içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün boşlukların içine üçer tane trabzan yaparak sırayı tamamladım. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine giriyorum. Şöyle bir kilitliyorum. Ama şuradaki boşluktan başlayacağım. İpimi oraya kadar şöyle yürüttüm. Şimdi hırkanın ön tarafında şu tepe noktalarına yaparak gitmiştik. Fakat kol ağzının biraz daha toplu olmasını istiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buraya bir tane trabzan yaptım. Bunu bir fıstık olarak kabul ediyorum. Şimdi yapacağımız fıstıklar şu dolguların bir tane sağına bir tane de soluna yapacağız. Tığıma doladım. İlmeği aldım, bir kere çektim. Pardon, şu arada bir tane zincir çekiyoruz. Tığı doladım. Boşluğa girdim, bir kere çektim. Tekrar tığa doluyorum. Boşluğa girdim. Bir kere çektim. Burada iki tane böyle fıstığımız oluştu ama çekmiyorum. Tığa doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir kere çektim. Tekrar tığa doladım. Bir kere de bunu çektim. Tığımdaki buradaki 5 ilmeği birlikte topluyorum. Arada bir zincir. Tekrar iki yani trabzan bu tarafa, iki trabzan bu tarafa gibi yapıyoruz. Arada bir zinciri çektim. Tığa doladım. Bir kere çektim. Tekrar doluyorum. İkinciyi yaptım. Şu anda 3 tane ilmeğimiz var. Tığa doluyorum.
Diğer boşluğa geçtim. 2 tane de bu tarafa yaptım ve bu tığımdaki 5 ilmeğin hepsini birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir kere daha yapalım. Buradaki boşluğa 1, tekrar giriyorum. 2, ikinci ilmeklerini çekmiyorum. Tekrar doladım. Diğer boşluğa 1, 2, tığdaki 5 ilmeğin hepsini birden çekiyorum ve arada bir zincir. Şimdi biraz kol ağzımız toplanmaya başladı. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Başlarken şurada 2 tane trabzan yapmıştık. Şimdi onun bu tarafına da yapıyoruz. Burada bir tane fıstık yaptım. İlk yaptığım trabzanların arasına giriyorum ve bunların hepsini birlikte çekerek sırayı tamamlıyorum. Bu kol ağzı benim için yeterli, yani bu kadar toplanması. Dileyen arkadaşlar ikinci daha da toplansın istiyorsanız ikinci sırada şimdi 2 zincir çekeceğiz. Bir zincir de çekebilirsiniz. Tekrar aynı noktadan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu karşılıklı yaptığımız trabzanlar var arkadaşlar. Bakın alttaki dolgunun hem sağında hem solunda. Şimdi önce buradaki yere giriyorum. Bir kere çektim. Devam etmiyorum. Tığıma doladım. Alttaki fıstığın diğer tarafına girdim. Bir kere de burada çektim. Daha sonra üçünü birlikte topluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine girdim. Bir kere çektim. Şimdi alttaki fıstığın diğer tarafına giriyorum. Bir kere çekiyorum. Daha sonra tığdaki 3 ilmeği birlikte. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar şu alttaki fıstıklarımızın bir sağına bir de soluna yapıyoruz. Bir kere çektim diğer tarafına. 1, 2 zincir çekip yine aynı boşluğa girdim. Diğerinde diğer tarafa giriyorum. Ve üçünü birlikte topluyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonuna geldik. Son bir taneyi de yapayım. Birleştirmesini de şu ilk çektiğimiz trabzan, birinci trabzan diyelim. Tekrar buraya yapıyorum ve bu şuradaki boşluğa direkt giriyorum arkadaşlar. Birleştiriyorum. Şimdi bir zincir çekeyim şu görüntüyü. Bakın ikinci sırada daha da toplandı. Şimdi son bir sıra daha yapacağız. 1, 2 zincir çektim. Şimdi tığa doluyorum. Şuradaki yaptığımız V gibi fıstıklarımızın bir sağına bir soluna. Trabzan olarak değil, giriyorum, ilmeği aldım, çekmiyorum, tekrar doladım. Diğer tarafına girdim. 2, 4, 5 ilmeği birlikte topluyorum. 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Bakın şuradaki V'nin önce sağ tarafına,
Sağa doluyorum. Daha sonra sol tarafına ve hepsini birlikte topluyorum. Aralarda 2 zincir. Evet, şu şekilde olacak. Son sıramızda böyle sıranın sonuna gelelim. Tamamlamış olacağız. İlk başladığımız noktaya geldik. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. Bir tane de şu boşluğa girip hepsini beraber çekip bir zincirle kilitliyorum. Ve bu ipimi de saklama payını vererek kesiyorum. Şu aradan ipimizi arkaya doğru geçiriyorum. Ve bu ipi de içeri doğru saklayalım. Kol ağzımızdaki görüntümüz bu şekilde. Bu benim için yeterli oldu ama daha toplamak istiyorsanız, daha dar bir kol yapmak istiyorsanız dediğim gibi aradaki zincirleri bir çekebilirsiniz. Şimdi kolumuzun dikişini de yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar şurası tam şu kolun alt kısmına gelecek yer. Orayı şöyle bir düzeltiyorum. Şuradaki işaretim dediğim gibi son artırmada 3 zincir çekmiştim. Burası tam hırkamızın şu ortadaki noktaya denk gelecek. Oraya şöyle bir işaret koyayım. Ve bunun da tam orta noktasını buluyoruz. Şuradan bir tane işareti çıkartayım. Bunu önce işaretlemeden önce yapsaydık daha iyiydi. Evet, şurası da tepe noktası. Şimdi bu alttaki yer buraya, bu işaret koyduğumuz yerde tam şu omuz noktasına, omuzun dikişli yerine gelecek. Şimdi hırkamı içeriden şöyle alıyorum. Burası başlama yerimiz. Şu işaret koyduğumuz yerde tam şu noktaya denk gelecek. Şuraya bir iğne ile şöyle bir işaret koymak istiyorum. Zaten kolumuz şu şekilde denk gelecektir. Şurada işareti çıkartıyorum. Tam şu iki parçanın birleştiği noktaya giriyorum ve karşılığında da son artırdığımız yer vardı. Oraya da giriyorum. İkisini birlikte tutarak bir iki zincir çekiyorum. Şimdi örgümü şöyle ikisini de normal şekilde, yani çok fazla asılmadan veya çok fazla büzdürmeden 2 zincir çektim. Hemen yanına bir girelim. 1
2 zincir çekiyorum. Karşı tarafla beraber aldım. 1 2 zincir çekiyorum. Bunun illa dolgu içine veya boşluğa olarak düşünmeyin. Şöyle karşılıklı tutuyorum. Kilitliyorum ve 2 zincir çekiyorum. Bu çektiğiniz zincirler çok sıkı olmasın. Yani burası son derece rahat olacak. Çok kastırmadan şu omuz başına kadar devam edelim. Şimdi şuradaki iğneyi çıkartıyorum. Şurası dikiş yerim. Orayı kaydırmadan şu işaretimizi de çıkartalım. Ve başladığımız noktaya kadar aynı şekilde aralarda 2 zincir çekerek, öyle belirli bir sayı yok arkadaşlar atladığım, yani şöyle tutuyorum düzgün vaziyette. Bazen bakın deliklere denk geliyor. Bazen dolgu tepesine denk geliyor. Yani böyle düzgün şekilde devam ederek alt kısma kadar dikelim. Şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. Yine şuraya aynı yere giriyorum. Bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi arka tarafımızda şöyle bir görüntü var. Bakın hiç yani böyle burayı büzdürmeden dikin ki arkadaşlar kolumuzda kasma yapmasın. Şimdi çeviriyorum. Beraber bir görelim. Bakın dikiş yerlerimiz şu şekilde. Şurası da tam kol altı. Şu ipliklerimizi saklayacağız. Evet, düğmelerini de ve diğer kolu yapacağız. Düğmelerini de dikeceğiz. Hırkamız bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.